Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere zannederim ki bugüne kadar yapmadığınız ve yemediğiniz farklı bir tarif vereceğim. Muzla helva yapacağız. Hem de evdeki kararmış muzları da kullanabileceğiniz, ister şekerle isterseniz pekmezle hazırlayabileceğiniz nefis bir tarif bu. Bir yemek kaşığı tereyağı ya da margarini tavaya aldık. Bir çay bardağı kadar karışık kuru yemişi tereyağının üzerine koyuyorum ve şöyle hafifçe kavuracağım. Ben fındık, badem ve ceviz kullandım. Çok aşırı öğütmeyin. Şöyle gördüğünüz gibi biraz iri kalsınlar. Güzelce böyle kokuları çıkıp rengi hafif döndükten sonra tavadan yağını süzdürerek kuru yemişleri alalım. Şimdi bu yağı da kullanacağız. Lezzetli bir yağ olacak çünkü. Kenarda muzlarımız var. 4 tane yani 750 gram muz kullandım. İri muzlar bunlar. Arzu ederseniz az kişiyseniz bütün tarifi yarım ölçü olarak hazırlayabilirsiniz. Muzları dilimledim, rondoya atıyorum. Pürüzsüz olana kadar şöyle bir çekeceğim, püre haline getireceğim. Dediğim gibi evde tamamen kararmış muzlarınız varsa bu tarif tam onları kullanmak için birebir. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. Dolu dolu değil yemek kaşıkları, silme. Birkaç kez tereyağı kullanacağım ama çok değil. Toplamda 4 yemek kaşığı kullanacağız. Muz püresini yağın üzerine koydum ve şimdi 5-6 dakika şöyle ortaya yakın ateşte karıştırarak bir pişiriyorum. Şöyle yağ ile karıştırıyorum onu. Hem de o esnada biraz muz püresi de kaynayıp hafif koyulaşacak. Yapması da çok zevkli bir tarif. Sonuçta mükemmel oldu. Şimdiye kadar hiç tatmadığım bir lezzeti tatmış oldum. İnşallah siz de denersiniz. Şimdi bakın fokurduyor muz püresi tereyağıyla birlikte. Ben bir su bardağı üzüm pekmezi koydum. Hafif tabii böyle ekşimsi bir helva oldu. Böyle mayhoş oldu. Arzu ederseniz dut pekmezi de koyabilirsiniz. Ya da bir su bardağı toz şeker koyabilirsiniz. Miktarı bol oluyor, o yüzden bir su bardağı. Siz yarım ölçü yaparsanız bir çay bardağı olarak da hepsini kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırdım pekmezle birlikte. Bir 5-6 dakikada böyle kaynatıyorum. Arada karıştırarak. Çok kısık değil, orta ateşe yakın, böyle fokurdadığını görün bir müddet sonra. Güzelce pekmezle karışsın. Şimdi bir helva tabii kıvamlı olması lazım. Nişasta açacağız. Mısır nişastası ya da buğday nişastası fark etmez. Bir çay bardağı nişastaya ben yarım çay bardağı su ilave ettim. Onunla açtım. Bu tarif Hindistan'a ait, Hint kökenli bir tarif. Fakat buradaki birçok ölçüyü ben kendim oluşturdum. Onu birebir bulamadım. Çok güzel bir helva olacağını tahmin etmiştim. Ve ölçülerim de tam geldi. Sonuçtan memnun kaldım. Şimdi altını kıstım ocağın. Bu nişastalı karışımı çok yavaşça dökerek ama karışımı hızlıca karıştırarak ilave edeceğiz ki topaklanma olmasın. Bakın incecik döküyorum ve hızlıca karıştırıyorum. Arzu ederseniz biraz helvadan alıp nişastanın içine onu alıştırarak da yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi ölçüyü ben oluşturduğum için tam ne kadar alacağını bilemedim. Ve sonuçta göreceksiniz. Hepsini koydum ve tam geldi. Şu anda ben de böyle deneyerek yapıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Yedirdikten sonra kıvama bakacağım tekrar. Sizin de muzların durumuna göre, kullanacağınız pekmez ya da şekere göre koyulaşma miktarı değişebilir. Benim gibi hazırladığınız nişastayla su karışımını birkaç defa da kontrollü şekilde ilave edin. Şimdi kıvamı göreceksiniz. Tam benim gibi 750 gram muzu ölçerek ve pekmezi de aynı şekilde koyarsanız birebir tüm ölçüler uyacaktır. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Şimdi orijinalde kakule tozu vardı. Ben de evimde hep kakule bulundururum. 4 tane kakuleyi kırıyorum. İçini çıkarıyorum. Ve şimdi taneleri güzelce dövdüm. Gördüğünüz gibi dövdüğüm taneleri de helvaya ilave ediyorum. Koymanız şart değil. Eğer kakulenin lezzetini hiç bilmiyorsanız ilk yaptığınızda
kakule eklemeyin derim. Ama alışkınsanız kakuleye mutlaka 2 tanecik olsun koyun. Bakın şimdi helva artık suyunu çekmeye ve kıvamını almaya, toparlanmaya başladı. Dediğim gibi yapması çok zevkli bir tarif oldu. Bu görüntüye ben bayıldım. Bakar mısınız? Böyle karıştırdıkça karıştırasım geldi. Bu esnada helvayı şöyle ortadan biraz daha düşük bir ateşte 5-6 dakika karıştırıyorum. Ve en başta tereyağında kavurduğum kuru yemişleri ilave edeceğim. Artık helvamızın sonuna geliyoruz. İstediğiniz kuru yemişi koyabilirsiniz. Hatta bir tarifte ay çekirdeği bile koymuşlardı. Kabak çekirdeği koyan gördüm. Yapanların hepsi Hintliydi. Bu tarife rastladığıma çok sevindim. Bana çok orijinal geldi. İyi ki de yapmışım diyorum. O tariflerimden biri. Şimdi helvamın daha parlak olması ve daha güzel toparlanması için silme bir yemek kaşığı, yani şöyle bir tatlı kaşığı dolusu diyeyim size, tereyağı daha koydum. Toplamda 4 silme yemek kaşığı kullandım. Size çok yağlı gelmesin ki bu helvadır, tabii ki yağı sever. Tereyağıyla birlikte kısık ateşte 20 dakikaya yakın, 15 dakika 20 dakika diyeyim size, böyle güzelce karıştırıyorum alt üst ederek. Mükemmel bir kıvama ulaşıyor. Sakız gibi oluyor. Şimdi küçük bir kalıbı yağladım. Saklama kabı bu. Kapaklı saklama kaplarından. Güzelce her yerini yağladıktan sonra, ki altına sadece yağlı kağıt da kesebilirsiniz, helvayı koydum içine. Gördüğünüz gibi tava tertemiz. Bu helvanın iyi kavrulduğunun bir göstergesidir. Bilirsiniz, un helvasında da öyledir. Çok güzel kavurursanız kavurdukça hem tavadan hem de kavurduğunuz kaşıktan ayrılır helva. Şimdi buzdolabına koyuyorum ve 2-2,5 saat sonra tamamen soğuyunca aldım. Yanlardan şöyle bir bıçakla geçtim gördüğünüz gibi ve kolayca kabından ayrıldı. Helvayı dolapta böyle bir 5-6 saat tuttuğunuzda, daha sonra tabii koydum yine buzdolabına ya, çok daha kıvamlı, böyle buz gibi sert bir helva elde ediyorsunuz. Nefis oluyor. Kolayca dilimledim. Hatta kuru yemişleri düşündüm. İriler ya, rahat kesebilecek miyim diye. Bıçağım keskin olunca kuru yemişleri de rahatça kesti. Çok enteresan lezzette. Yani akılda kalacak bir tatta güzel bir helva oldu. İnşallah denersiniz. Denemenizi çok isterim. Özellikle şunu da söyleyeyim. Evde bebeği olan ya da çocuğu olan arkadaşlarım için çok faydalı, birebir bir tariftir. Sürekli tarifiniz olabilir, hatta favoriniz olabilir. Pekmeziyle, muzuyla, kuru yemişiyle dört dörtlük bir vitamin deposu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve bir yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Kanalıma da abone olursanız yanındaki bildirim zilini tümü diye işaretleyin. Tekrar görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.